Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince bir ipim var. Az ince. 100 gram 360 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. 16 ilmek alırsam benim için yeterli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastiksiz başlayacağım ben. Lastik yapmayacağım için bir sıra ters örüyorum. Şu anda bakın örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra ters örerek örgümüzün ön yüzüne geçelim. Birinci sırayı kurmaya başlayalım orada. Eğer lastikli yapacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzünde bir sıra ters örmüş oldum. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyim. Model 2 sıradan oluşmakta. Kolay ve güzel bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Şöyle. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi, bakın şöyle 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, düz ördüm, kestim, yani burada tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırma yaptım, daha sonra kesme işlemi yaptım. Önce bir artırma yaptım, daha sonra 2 ilmeği sola doğru düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeği düz örerek keselim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi. Sıra başında artırma ile başlamıştım. Burada sıra sonunda kesme işlemi yaptıktan sonra tekrar artırma yapmıyoruz. Sıra başında yaptıysak sıra sonunda yapmadan kenar ilmeğimizi örelim. İlmek sayımızda artma olur. Burada da artırma yaparsak bir sayı çoğaltmış oluruz. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı şekilde şimdi ters örerek yapıyoruz. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi bakın şöyle önden alarak şu şekilde ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırma, daha sonra ters örerek kesme işlemi. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeği ters örerek kestim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğim, bakın öndeki ters olan ilmeğim, arkadaki ajur, şu artırma yaptığım ilmeğim. İkisini bir aldım, ters ördüm. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği bir alarak kestim. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Ön yüzünde düz örerek yapmıştık aynı işlemi. Arka yüzünde ters örerek yapıyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yaptım.
Daha sonra bu 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Sıra sonunda yine artırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle. Tabi ilerledikçe güzel görünecek. Modeli bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem hep aynı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi, bakın önde düz ilmeğim, arkadaki şu artırma yaptığım ilmeği, ikisini bir düz örerek kestim. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek keselim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Önce bir artırma, daha sonra kesme işlemi. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz örerek kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Son kalan 2 ilmeğimi de kestim. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sıra başında artırma yapıyoruz. Sıra sonunda artırma yapmayacağız. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ters örerek kesme işlemi yapacağım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra ipi kendimden tarafta tutarak şöyle 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Önce bir artırma yaptım. Sıradaki bakın ters ilmeğin bir de şu ajur yaptığım ilmeğin ikisini bu taraftan alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma, daha sonra kesme işlemi. Arka yüzünde ters örerek yapıyoruz. Artırma, daha sonra 2 ilmeği keselim. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği bir düz örerek keselim. Pardon, ters örerek keselim. Ön yüzünde düz örerek, arka yüzünde ters örerek kesme işlemi yapıyoruz. Son 2 ilmeğim. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Kesme işleminden sonra artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında artırma yapıyoruz. Sıra sonunda artırma yapmıyoruz. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle güzel, ajurlu ve yapımı da oldukça kolay bir model. Bir parça da daha önce yaptım, hazırladım. Bakın, aynı iple bunda da kalın şiş kullandım. Şöyle 5 numara şişle yaptım. Şöyle yazıyorsa ama görünmüyor herhalde. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle yapımı kolay. Bakın kalın şişle de daha güzel göründü. Yapacağınız örgüye göre ipinizi ve şişinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle salaş, geniş bir şey örecekseniz kalın şişler kullanabilirsiniz. Şal yapımında da yine aynı şekilde etol şal yapabilirsiniz. Bu modelden yine kalın şişler kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü de şöyle, her iki yüzünü de kullanabilirsiniz bu modelin. Arka yüzünde de şöyle bir ters ilmekler görüntüsü var. Zarif, şöyle dantel gibi görünen güzel bir model. Ajurlu örgülerinizin hepsinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.